Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından Emekli TV'ye hoş geldiniz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere koronavirüsle ilgili olarak artık pek çok devlet durumu kendi haline bırakmış vaziyette. Vaka sayılarına ve bunun yanı sıra alınan tedbirlere vesaire baktığımızda artık kendi halinde giden bir durum söz konusu. Ve içinde bulunduğumuz günlerde şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık hiçbir şekilde bu koronavirüsle ilgili alınan tedbirler bir işe yaramıyor. Eğer yarasaydı bugünkü vaka sayılarına ulaşılamazdı. Maalesef arkadaşlar yeni bir tabloyla karşı karşıyayız. Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaparak yeni bir sıvıyla ilgili olarak bir buluş içerisinde olduklarını, önümüzdeki dönemde de bu sıvıyı piyasaya süreceklerini söylediler. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yeni sıvılar, yeni kapanmalar, açmalar vesaire derken gelinen noktada artık herkes durumu kanıksamış vaziyette, koronavirüse teslim olmuş vaziyette. Gördüğümüz tablo bu. Yani bunu söylerken de aslında hiç içimden gelmiyor ama mecburen söylemek zorundayım. Bakın, alınan bunca tedbire rağmen vaka sayıları eğer bu noktaya geldiyse ortada bir anormal durum vardır. Ortada bir oyun olabilir mi? Evet, olabilir. Ortada ticari bazı kaygılar olabilir mi? Evet, olabilir. Bu süreçle ilgili olarak genel bir değerlendirme yaptığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. İlk olarak biliyorsunuz Çin'in Wuhan kentinde sözde bir hayvan pazarından insanlara geçtiği ve dünyaya yayıldığı iddia edildi. Yine o dönemde bildiğiniz üzere medyada şu tür haberler yer alıyordu. Sokaklarda insanlar yerlere düşüyorlardı. Sokaklarda insanlar durduk yere tıpkı epilepsi yani SARA hastaları gibi yerlere kafa üstü çakılıyorlardı. Bu tür görüntüler vardı. Bunlarla beraber tüm dünyada büyük bir panik havası esmeye başladı. Yani paniği pompaladılar. Ardından da değerli izleyicilerim, ülkeler teker teker kapanmaya başladı. İş yerleri kapandı. Bunun yanı sıra insanlar büyük bir ekonomik krizin içerisine girdi. İşlerinden oldular. Ardından bu işten kurtuluş için bilim insanlarının bir kısmı çıkıp dediler ki tamam, biz sıvıyı bulduk. Bu sıvıyla ilgili olarak da herkes büyük bir sevincin içerisine girdi. Yani önce beklenti oluşturdular, psikolojik bir durum. Tamam dediler, bulduk bu mucizevi durumu. O dönemde hatırlayacaksınız, daha bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce pek çok kişi, pek çok bu sıvıları üreten insanlar şunu söylediler. Bizim sıvımız %95, %96 oranında koruyor. Öbürü çıkıp diyordu ki tıpkı hani Toto oynar gibi her biri bir şey atıyordu. Öbürü diyordu %85 Moderna, Johnson & Johnson, bunun yanı sıra BioNTech vesaire, hangi firma, Sputnik'ten tutun işte bilmem neye kadar. Aslında sözün özü şu: devletler bir siyasi yarışın içerisine girdi. Devletler ekonomik bir yarışın da içerisine girdi. O buldu, bu buldu derken tamam dedik, bu işten kurtuluyoruz. İnsanlar akın akın bu sıvıları almak için hücum ettiler. Devletler bu sıvıları bulan insanlarla anlaşmalar yaptılar. Sadece bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya'da sıvının bir dozu 16 euroya BioNTech tarafından satıldı. 16 euro minimum. Şimdi baktığımız zaman o dönemde herkese ne dediler? Tamam dediler, tek seferde bile bu işten kurtulmamız mümkün. Sonra birkaç ay geçti, dediler ki hayır dediler, mutlaka 2 doz olmak gerekiyor ki bu işten kurtulalım. Bu arada dünyada büyük bir sıvı krizi meydana geldi. Bazı ülkeler bu sıvıya ulaşamadılar. Zaten parası olan bastırıp parasını aldı. Hani geri kalmış Asya'nın pek çok ülkesi, Afrika ülkeleri vesaire, bunlara baktığımızda zaten bunlar hiçbir şekilde ulaşamadılar. Gelinen noktada dediler ki yok dediler, tablo değişmiyor. Ne yapacağız? 3. dozda vurmamız lazım. Tamam dediler. İnsanlar gittiler 3. dozları da vurdular. Bu arada insanlar hastaneleri doldurdular. Bu arada insanlar hayatlarını kaybettiler. Bu arada insanlar işini, gücünü, parasını, her şeyini kaybettiler. İşte sözün özü, çok uzatarak başınızı ağrıtmak istemem ama gelinen noktada şimdi ne konuşuluyor arkadaşlar? Her şey başa döndü. Bu tabloyla beraber görüyoruz ki önümüzdeki günlerde takvim yaprakları yine değişecek ama durum, senaryo aynı olacak. Figüran olarak bizi ön tarafta oynatmaya devam edecekler. Yani kıymetli izleyicilerim, ben sıvı karşıtlığı yapmıyorum. Beni tanıyanlar bilir. Söylediğim tek bir şey var. Lütfen doktorunuza danışın. Doktorunuza danıştıktan sonra gerekli kararı elbette siz vereceksiniz. Çünkü sizin sağlığınızla ilgili kararı başka biri veremez. Bu vücut sizin vücudunuz. Ama devletler ne diyor?
Hayır diyor. Olacaksın diyor. İlk daha bu sıvılar çıktığında hatırlıyor musunuz? Avrupa'da, dünyanın pek çok noktasında şunu söylediler. Dediler ki kardeşim bu sıvılar olmak mecbur değil. İsteyen olur, isteyen olmaz. Bakın değerli izleyicilerimiz. Şimdi getirdikleri nokta ne? Sıvıları olmayanları evlere hapsettiler. Uçağa binebiliyor musunuz? Bir noktadan bir noktaya seyahat edebiliyor musunuz? Alışveriş merkezlerine pek çok yerde, pek çok ülkede girebiliyor musunuz? İş yeriniz sizden sürekli olarak bu testleri istemiyor mu? Pek çok iş yeri de sen bu sıvıları vurmazsan ben seni işten atacağım demiyor mu arkadaşlar? Pek çok ülkede işverenler sizi sıvı olmadığınız için işten atarsa haklı neden olarak gösteriliyor mu arkadaşlar? Yani sözün özü şu kıymetli izleyicilerimiz. Biz bir tiyatronun içerisindeyiz. Bizi figüran olarak oynatmaya devam ediyorlar. Bu işten öyle kolay kolay kurtulmak yok. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Dedi ki biz yeni bulmuş olduğumuz sıvıyla ilgili olarak 17 milyar euro civarında bir satış yapacağız dedi. 17 milyar euro korkunç para. İşte insanlığın geldiği boyut. Peki yeni sıvı buldunuz. Daha önce bulmuş olduğunuz bu sıvılar ne olacak? Yani pek çok ülkede var biliyorsunuz bu sıvılar. Hala insanlara vuruyorlar bu sıvıları. Kıymetli izleyicilerimiz, bindik alamete, gidiyoruz kıyamete durumu söz konusu. Allah tez zamanda bu insanların sağlığı üzerinden ticaret yapan, insanların sağlığı üzerinden kendilerine rant elde edenlerden bizleri korusun. Söyleyecek aslında çok şey var ama hani bir laf var ya gelin oyna demişler, yerim dar demiş. Yerimiz dar yani, bazı şeyleri konuşuyoruz. Bazı şeyleri biliyoruz ama maalesef konuşmamız imkansız. İnşallah bir zaman gelir bir şeyleri özgür bir şekilde konuşabiliriz. İnşallah bir araya gelir bir şeyleri paylaşabiliriz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, sizden ricam şu. Lütfen siz de bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.